Herkese merhabalar. Türkbil'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Instagram'da beraber takip ettiğimiz gündemi artık burada daha derin ve daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ben Zehra. Biz sadece haberleri aktarıp geçen bir kanal değiliz. Bu olay bize ne anlatıyor, hayatımıza nasıl yansıyor? Bunu konuşacağız. İlk videomuzda ağır konularda var, nefes aldıran konularda. Hazırsanız başlayalım. Kanada bu hafta çok ağır bir olayla sarsıldı. British Columbia'nın kuzeydoğusundaki küçük bir kasaba olan Tumbleridge'de 10 Şubat günü bir okul saldırısı yaşandı. 18 yaşındaki Jesse Van Rotsaler önce kendi evinde annesini ve üvey kardeşini öldürdü. Ardından Tumbleridge Secondary School'a giderek ateş açtı. 5 öğrenci, 1 öğretmen ve saldırganın kendisi dahil toplam 9 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. İkisinin durumu ağır. Polis olay yerine 2 dakika içinde ulaştı. Saldırganın daha önce ruh sağlığı sebebiyle birden fazla kez gözetim altına alındığı açıklandı. Başbakan Carney planladığı yurt dışı gezisini iptal etti. Federal binalardaki bayrakları 7 gün yarıya indirmesini emretti. Kanada'yı düşününce akla hep sakin ve güvenilir bir ülke gelir. Böyle bir haber o imajı bir anda kırıyor. Hele ki kurbanların arasında 12-13 yaşında çocukların olduğunu görünce insanın içi sızlıyor. Tumbleridge 3000 nüfuslu, herkesin birbirini tanıdığı bir yer. Oradaki acıyı hayal etmek bile çok zor. Herkese geçmiş olsun. Bu hafta sonu kıta Amerika'nın en büyük spor etkinliklerinden biri vardı. Super Bowl. Seattle Seahawks, New England Patriots'ı 29'a 13 yenerek şampiyonluğunu kazandı. Yaklaşık 125 milyon kişi ekran başındaydı. Ama asıl konuşulan maçın kendisi değil, devre arası şovu oldu. Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny, Super Bowl tarihinde sahneye çıkan ilk Latin solo sanatçı olarak tarihe geçti. 13 dakikalık şovun neredeyse tamamını İspanyolca yaptı. Şovun finalinde İngilizce God Bless America dedikten sonra Şili'den başlayarak Meksika, ABD ve Kanada dahil Amerika kıtasındaki düzinelerce ülkenin adını tek tek saydı. Ardından üzerine Together We Are America yazan bir topu yere çarptı. Mesajı netti. Amerika sadece ABD değil, bir kıta. Lady Gaga, Ricky Martin gibi isimler de sahneye çıktı. Show siyasi mesajlarıyla da çok tartışıldı. Bir kongre üyesi FCC'ye şikayet başvurusu bile yaptı. Açık konuşayım, ben hala Amerikan futbolunun kurallarını çözebilmiş değilim. Ama Bad Bunny'nin o sahnesindeki enerji, sahne tasarımı ve ülkeleri tek tek sayması tüylerimi diken diken yaptı. Kanada'nın adının geçmesi de güzeldi. Bence Super Bowl'u bir araya gelmek için bahane olarak kullanın. Birkaç arkadaş, kanat, cips, bir ekran. Kuralları bilmesen de atmosfer seni alıp götürecek zaten. Toronto'da yaşayanlar çok iyi bilir. Yıllardır hayatımızın bir parçası olan turuncu koniler, kazılan yollar, bitmek bilmeyen inşaat. Tam 15 yıldır yapımı süren tren hattı projesi nihayet tamamlandı. 8 Şubat itibariyle hat resmen açıldı ve seferler başladı. 15 yıldan bahsediyoruz. Ben o inşaata o kadar alışmıştım ki şu anki hali bana biraz garip geliyor. Resmen bir nesil o bariyerlerle büyüdü. İşler istenildiği gibi giderse Toronto'nun ulaşımına çok büyük bir katkısı olacak gibi duruyor. Sırf gidip meraktan bir bilmek lazım. Gerçekten çalışıyor mu diye. Siyaset gündeminden de dikkat çeken bir an yaşandı. Gazeteci İrem Çakır, Başbakan Carney'nin Vaughan'daki basın toplantısında Türkiye-Kanada ilişkileriyle ilgili bir soru yöneltti. Carney bu soruya oldukça net bir cevap verdi. Carney, Türkiye NATO içinde hayati bir ortak dedi. Ticari ilişkileri derinleştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen yıl BM Genel Kurulu'nda görüşmelere başladığını ve bunları sürdüreceğini açıkladı. Savunma işbirliği ve nükleer enerji dahil ortaklık alanlarından bahsetti. Ayrıca Türkiye'nin ileri üretim alanındaki kapasitesini övdü. Sizin de tahmin ettiğiniz üzere siyasetçiler genelde yuvarlak konuşurlar. Yani somut bir şey söylemeden geçiştirirler. Ama hayati ortak ifadesi diplomatik dilde oldukça ağırlıklı bir tercih. Savunma ve nükleer enerji gibi stratejik alanların açıkça telaffuz edilmesi de öyle gelip geçici bir cümle gibi durmuyor. Bu yüzden İrem Hanım'ın bu soruyu yöneltmesi de oldukça önemliydi. Bir basın toplantısında Kanada Başbakanı'na Türkçe medya hakkında soru sorulması, topluluğumuzun sesinin o masada duyulması demek. Göçmenlik tarafında büyük bir gelişme var. 6 Şubat'taki Express Entry çekilişinde 8500 kişiye kalıcı oturum davetiyesi gönderildi. Kanada bu çekilişi Express Entry tarihindeki en büyük kategori bazlı çekiliş olarak duyurdu. Önemli bir detay. Bu çekiliş Fransızca dil yeterliliği kategorisinde yapıldı. Yani 400 puana düşen CRS eşiği Fransızca bilen adaylar için geçerli. Adayların 4 dil becerisinde en az NCLC 7 seviyesinde Fransızca sınav sonucuna sahip olması gerekiyor. Kanada'nın 2026-2028 göçmenlik seviyeleri planı Fransızca kategorisine bu yıl 17.000 kişilik kota ayırmış durumda. 2029'a kadar Quebec dışındaki kalıcı oturum verilenlerin %12'sinin Frankofonlardan oluşması bekleniyor.
400 puanın ne demek olduğunu süreç içerisindeki herkes bilir. Şu an bu eşik sadece Fransızca bilenler için geçerli. Havuzda frankofonlar için bu çok önemli bir fırsat. Peki ya sadece İngilizce bilenler ne olacak? Biz de onu takip ediyoruz. Kulislerde İngilizce bazlı çekilişler için de puanların düşürülmesine dair bazı duyumlar alıyorum. Henüz bir resmi açıklama yok ama gelişmeleri takip ediyoruz. Profiliniz yoksa bile puanım tutmaz diye ertelemeyin. Böyle dönemlerde sistem hareketli, kaydolmak önemli. Toronto'da kiracılar için uzun zamandır duymadıkları türden bir haber var. Son verilere göre şehirdeki ortalama kiralar yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine indi. Yeni konut arzının artması ve uluslararası öğrenci sayısındaki azalma bu düşüşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Düştü dedik ama Toronto. Mucize beklemeyin. Yine de o çılgın artışların durması, ibrenin ters yöne dönmesi bile rahatlamak için yeterli. Ev değiştirmeyi ya da yeni eve çıkmayı düşünenler için ev sahipleriyle pazarlık yapma şansınız normalde olduğundan daha yüksek. Sağlık ve uzun ömür alanının en tanınmış isimlerinden Dr. Peter Attia'yı bilenleriniz vardır. Torontolu, Queen's Üniversitesi mezunu. Outlive adlı kitabı 3 milyondan fazla sattı. Podcast'i milyonlarca kişi tarafından dinleniyor. Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Epstein belgelerinde Attia'nın adı 1700'den fazla kez geçti. Belgeler Attia ile Epstein arasında 2015-2018 yılları arasında yazılmış olduğunu gösteriyor. Attia bir e-postasında Epstein'in adasını ziyaret etmek istediğini yazmış. Attia suç faaliyetlerine karışmadığını ve yasa dışı bir şeye tanık olmadığını söyledi. Ancak bazı e-postalarının savunulamaz olduğunu kabul ederek özür diledi. CBS News'taki programı yerinden kaldırıldı. Başbilim insanlığını yaptığı şirketten istifa etti. İnsanın sağlık konusunda dinlediği, tavsiyelerini uyguladığı birisinin böyle bir dosyada adından bu kadar sık konuşulması biraz rahatsız edici. Suç kanıtlanana kadar herkes masum ama ortaya dökülen yazışmalar kafalarda soru işareti yaratıyor. Bu süreç kimi örnek alıp kimin tavsiyelerine uyup uymayacağımızı düşünmek için iyi bir örnek. Araba tutkunlarının beklediği etkinlik geldi geçti. Canadian International Auto Show geçtiğimiz günlerde Toronto'da kapılarını açtı. Son model araçlar, konsept tasarımlar ve elektrikli araç teknolojileri görücüye çıktı. Fuar her yıl olduğu gibi bu sene de otomotiv sektörünün nereye gittiğini merak edenler için iyi bir vitrin oldu. Ben çok arabacı biri değilim ama fuar çok etkileyiciydi. Fuar ortamındaki tasarımlar, özellikle fütüristik konseptli araçlar insana ilham veriyor. Almasan da bakmak çok keyifli. Gidenlerden duyduğum kadarıyla elektrikli araç tarafı çok doluymuş. Kanada'nın yeni otomotiv stratejisiyle birlikte düşünüldüğünde de zamanlama ilginç. Son haberimiz cüzdanı doğrudan ilgilendiren cinsten. 2026 vergi sezonu ile birlikte Kanada'da gelir vergisi oranlarında düşüşler yapıldı. Ayrıca Child Benefit, GST, HST, Credit gibi sosyal destekleri eksiksiz alabilmek için vergi beyannamenizi zamanında vermeniz bu sene her zamankinden daha kritik. Vergi işleri sıkıcı gelebilir ama ucunda para var. Vergiyi düşürdüm, destek vereceğim diyorsa o beyannameyi son güne bırakmayın. Sonra hallederim deyip hakkınız olan parayı almayıp masada bırakmanın bir alemi yok. İşinizi erken hallederseniz hem cebiniz güler hem başınız ağrımaz. TürkWill'in YouTube açılışını böyle yapmış olduk. Ağır konularla başladık, umut veren haberlerle devam ettik. Kısaca bu hafta biraz karışıktı. Sizin en çok dikkatinizi çeken haber hangisi oldu? Yorumlarda yazın, orada devam edelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Her hafta bu haberleri de kaçırmayayım diyorsanız abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.